Özellikle orta yaş bayanlarda ayağın ön kısmında tarak kemikleri altında yanıcı ağrı, ayak parmaklarında uyuşma ve ayakkabı giyerken ayakkabının içinde çakıl taşı varmış gibi bir his varsa Morton nöroma olabilir. İsmine bakınca bir tümör izlenimi verse de öyle değildir. Bu videoyu Morton nöroma tanısı almış bir hasta olarak internette arama yaparken bulduğunuzu düşünüyorum. Merak ediyorsanız detaylarını bu videonun devamında bulacaksınız. Nöroma, sinirin iyi huylu bir tümörünü ifade eder. Morton nöroma ise gerçek bir tümör değildir. Amerikalı cerrah Thomas George Morton'un 1876 yılında tıbbi literatürde bu rahatsızlığı ilk tarif ettiği şekliyle halen bir tümör gibi isimlendirilir. Aslında parmaklara giden sinirin kronik travmaya bağlı fibrozisi yani bağ dokusu oluşturup kalınlaşması nedeniyle bir tümör gibi algılanmıştır. Ayak baş parmağını birinci, serçe parmağını da beşinci parmak olarak kabul ederiz. Bu beş parmak arasında 4 adet parmaklar arası aralık vardır. İşte Morton nöroma ikinci ve üçüncü aralık arasında en sık da üçüncü aralıkta oluşur. Yani üçüncü ve dördüncü parmaklar arasında oluşur. Tarak kemiklerinin baş kısımlarını birbirine bağlayan bağlar vardır. Bu bağların altından birer adet sinir geçer. Bu sinir ikiye bölünüp her biri ayak parmağının 2 adet sinirinden birini oluşturur. İşte Morton nöroma bu ortak parmak sinirinin ikiye ayrılmadan hemen önceki kısmında tarak kemikleri arasında bağın altında oluşan kalınlaşmadır. Özellikle topuklu ayakkabı giyenlerde daha sık olabileceği düşünülür. Bu bölgedeki tekrarlayan basınca ve travmaya bağlı bir nevi iltihap, ödem ve sinir lifleri arasında oluşan kalınlaşma ile olur. Bu parmaklara dağılmadan önceki ortak parmak siniri tarak kemiklerinin altında travmaya uğrayabilir ya da tarak kemiklerinin arasındaki kalın bağın altında sıkışması sonrasında ya da bir diğer teoriye göre de bu sıkışma ile birlikte sinirin kanlanmasının bozulması yani iskemisi sonrasında oluşur. Hastaların büyük kısmı bayandır. Etkilenen parmaklarda yanma ve uyuşukluk hissedilir. Hastaların %17'si olayların başlangıcında bir travma tarifleyebilir. Duyudaki bu bozulma ile birlikte ayağın altında çakıl taşı varmış hissini hastaların yarısı tarifliyor. Ağrı, yürüme, koşma ve sıkı ayakkabılarla artar. Başlangıçta ayakkabıyı çıkarmak ve ayağı dinlendirmek şikayetlerin azalmasını sağlasa da hastalığın ileri evrelerinde hastaların 1/4'ü istirahatte de ağrı olduğunu ifade eder. Bu hastalarda gözle görülür bir şişlik yoktur. Deneyimli bir hekim Morton nöromanın olmasını beklediği bölgeyi parmakları ile sıkıştırdığında ağrının varlığı fark edilir. 1 santimetre ve daha büyük nöroma varlığında ise muayene sırasında parmaklarla hareket ettirildiğinde nöromanın atlama hissi alınabilir. Deneyimli bir radyolog ultrason ile tanısını koyabilse de en doğru tanısı MR görüntüleme ile konur. Farklı bir amaçla çekilmiş ayak MR görüntülemede bazen nöroma görünebilse de her hastada tipik şikayetler olmayabilir. Bir çalışmada radyolojik olarak nöroma varlığı doğrulanmış 57 hastanın 1/3'ü hiçbir şikayetlerin olmadığını ifade etmişler. Nöromanın 5 mm ve üzeri olduğu durumlarda şikayet yaratabilme ihtimali daha fazla olabilir. Her zaman olduğu gibi tedavi önce en basit ve en zararsız olandan başlar. İlk aşama hastaların bilgilendirilmesidir. Aslında benim yaptığım bu video da bu amaca hizmet ediyor. Hastalar rahatsızlığın neden kaynaklandığını bilirlerse kendilerini korumaları da daha kolay olacaktır. Öte yandan isminden korkarak bir tümör olduğunu zannedip bir an önce çıkarılması gerektiği gibi bir kaygıya düşmemeleri için hastaların bilinçlenmesi çok önemlidir. Bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi durumunda hastada ağrı dışında başka bir problem olmaz. Hekim olarak hastalara ilk önce ön tarafı geniş ve topuklu olmayan ayakkabılar giymesi önerilir. Bir kısım hastada sadece bununla bile şikayetler belirgin azalabilir. Koruyucu yöntemlerden fayda görmeyen hastalara ikinci aşamada nöroma çevresine steroid yani kortizon enjeksiyonu denenmesi gerekir. Bir yıl içinde 2 veya 3 enjeksiyon yapılabilir. Bir yıl sonunda enjeksiyonlara rağmen hastaların 1/3'ü cerrahiye ihtiyaç duyar. Özellikle şikayetler başladıktan sonraki ilk bir yıl içinde enjeksiyon yapılırsa hastalar daha fazla fayda görür. Tıbbi yayınlarda steroid enjeksiyonu dışında nöroma çevresine alkol, kapsaisin, botoks enjeksiyonlarının da uygulanabildiği görülüyor. Ayrıca şok dalgası tedavisi olarak da bilinen ESVT,
ya da kalın iğne gibi özel bir prob yardımıyla RF yani radyo frekans yöntemi ile lokal ısı yaratılarak nöromanın yakılması da uygulanabilen yöntemler olarak tıbbi yayınlarda görüyoruz. Bunlarla ilgili yorumumu videonun ileriki kısımlarında yapacağım. Cerrahisi ayak sırtından veya ayak tabanından yapılacak kesiden yapılabilir. Ayak sırt kısmından yapıldığında hasta daha erken yük verebildiği için avantajlıdır. Bu hastaların %85'inin 5 yıl ve üzerinde sorunsuz olduğu görülüyor. Öte yandan %15'inde şikayetler devam ediyor. Bunun sebebi olarak da ilk olarak ağrıya sebep olan tanının doğru konmamış olması, hastaların azımsanmayacak bir kısmında komşu parmaklar arası bölgede de Morton nöromanın olması, çıkarılan bölgenin hemen gerisinde cerrahi sonrası tekrar nöroma oluşması, cerrahi sonrası bölgede oluşan yapışıklıkların sinirin kalan kısmında yarattığı bası ve bölgeye giden sinirin aksesuar dallarının olması sayılabilir. Şikayetler tekrar devam ederse steroid enjeksiyonu yine ilk uygulama olur. Size burada kendi ameliyat ettiğim 5-10 hastada şöyle oldu, böyle oldu diye yorum yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Kişisel deneyimler bilimsel kanıt olarak en zayıf yöntemlerdir. Bu yüzden sizinle 2017 yılında yayınlanmış olan bir gözden geçirme makalesinin içerdiği verileri paylaşacağım. Bu makale, farklı çalışmaların içeriğindeki 2021 gibi yüksek rakamda hastanın farklı tedavi yöntemlerini karşılaştırdığı için sonucu çok daha güvenilir olacaktır. Ayakkabı seçimi ve özel tabanlıklar ile 6 aylık sürede hastaların %48'inde az veya çok bir iyileşme olmuş. Yine 6 aylık süre sonunda radyo frekans yönteminde %81, alkol enjeksiyonunda %71, kortizon enjeksiyonunda da %51 başarı sağlanmış. Bu verilere baktığımızda yorumunuz radyo frekans yönteminin ve alkol enjeksiyonunun daha etkili olduğu yönünde olabilir. Burada sormamız gereken bir diğer soru ise yöntemin istenmeyen etkileri nelerdir ve oranı nedir olmalı? Radyo frekans yönteminde %5 ve alkol enjeksiyonunda %3 komplikasyon gelişmiş. Bunlar kalıcı ağrı, geçici sinir hasarı, enfeksiyon, işlem sonrası ciddi ağrı oluşması ve ciltteki yara problemleri şeklinde belirtilmiş. Kortizon enjeksiyonuna ait bir komplikasyon ise bildirilmemiş. Cerrahi olarak çıkarıldığı hastalarda %88 başarı, dışarıdan bası yapan tarak kemikleri arasındaki bağın gevşetildiğinde ise %94 başarı sağlanmış. Cerrahinin ayak sırtından yapıldığı ile tabandan yapıldığı hastalar arasında istatistiksel olarak bir anlamlı fark bulunamamış. Bu şu anlama geliyor. Ayak sırt kısmından yapılan cerrahi daha kolay olduğu için ve hastaların iyileşmesi daha kısa sürede olacağı için bu yöntemin tercih edilmesi daha avantajlıymış gibi görülüyor. Aklınıza takılabilecek birkaç soruyu burada açıklık getirmek istiyorum. Eğer bu kitle çıkartılırsa aslında siniri de çıkardığımıza göre parmaklarda uyuşukluk olur mu? Her parmağa giden iki sinir olduğundan bunun bir tanesinin çıkartılması bir uyuşukluk yapsa da ayak parmakları el parmakları gibi bir işlev görmediğinden hasta tarafından çoğunlukla bu eksiklik fark edilmez. İlk defa tanı almışsanız ne yapacaksınız? Tabii ki öncelikle en zararsız olan ayakkabı seçimleriyle başlayıp daha sonra da enjeksiyonlar veya cerrahi dışı yöntemleri deneyip geçmezse cerrahi olarak çıkarılması yoluna gitmeniz en uygun yöntemdir. Bunların sonucunda eğer ağrılarda geçme olmazsa tekrar enjeksiyon ihtimali de gündeme gelebilir. Cerrahi dışı yöntemlerden madem radyo frekans başarılı ise onu mu yaptırmalıyım? Başarısının yanında eğer başarısız olursa biraz önce bahsettiğim oluşabilecek %5'lik komplikasyonlar yani ağrılar veya cilt problemlerini de göz önünde almanızda fayda var. Üstelik bu radyo frekans cihazı her hastanede olmadığından her gittiğiniz hekimin bunu yapabileceğini zannetmeyin. Olsa bile kullanılacak probların maliyeti ameliyat ücretini bile aşabilir. Bunun yanında hekiminizin bu konuda deneyimli olup olmadığını da sorgulamanızda fayda var. Hastanenin böyle bir imkanı olsa bile tedavi eden hekimin tecrübesi yoksa sizin üzerinizde ilk denemeyi yapmasını istemezsiniz diye düşünüyorum. Eğer buraya kadar izlemiş iseniz verilen emeği takdir etmek için beğenmeyi, ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.